Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yastık modelini yapacağız. Runner çok beğenildi. Herkes yastık tarifinde bekliyordu. Şimdi sizlerle bu yastık modelleri yapacağız. Sizler için bir tane tam yastık olarak, bir tane de yarım yastık olarak yaptım. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Yeşil de bu yastık modelinde çok hoş duracaktır. Ben runner'ımı turuncu ile ekru yaptığım için ona takım olması için bu renkleri yaptım. Yapılışı çok kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceği model. Gün içinde 3-4 tane yapabileceğiniz model. Çok kısa bir sürede bitiyor. Ve çok az ip yiyor. Yastıklarımın ölçüsü 45'e 45 santim. Tam olan yastığa yaklaşık 250 metre kadar ip gitti. Püskülsüz haline. Yarım yastığı da püskülsüz haline yaklaşık 175 metre ip gitti. Kabak ve runner tariflerine daha önce paylaştığım videolara bakabilirsiniz. Hedefim 1 milyon aboneye ulaşmak. Kanalıma ücretsiz abone olabilir, videoları beğen ve yorum yaparak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sosyal medyada paylaşım yaparken beni de etiketlerseniz daha çok kişilere ulaşmış oluruz. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 mm kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Yakından göstereyim. İpin arkasında 2 ile 4 mm tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 mm tığ kullanacağım. Modele zincir çekerek başlıyorum. Modele başlarken belirli bir zincir sayısında çekmeyeceğim. Çünkü herkesin el sıklığı, ipin kalınlığı, tığ numarası farklı olduğu için, yastık ölçüsü de farklı olduğu için belirli bir ölçüde çekmeyeceğim. Yastığımıza göre çekeceğiz. Zincirimi kenara bu şekilde tutuyorum. Tam kenardan buradan başlayıp yastığın diğer kenarına kadar zincir çekeceğim. Örnek en yakın nerede bitiyorsa kenara yakın orada örneğimi oluşturacağım. Şimdi yastığın boyunca zincirimi çekiyorum. Şimdi zincirimi ölçüyorum. Yastığın bir kenarından diğer kenarına kadar zincirimi çekiyorum. Dönüş için 12 tane zincir çekiyorum. Şimdi modele başlıyorum. Tığıma 5 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığıma 5 defa doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir atlıyorum. 13. zincire trabzan yapmaya başlıyorum. Sırasıyla bu doladıklarımızı çekeceğiz. Bu tığda olan ilmekle bir doladığımızı. Bu şekilde bir. Şimdi tığdan bir ilmek daha çıktı. Bir sefer daha doladığımızı. 2, 3, 4, 5. 5 sefer doladıklarımı yapıyorum. En son ikisini birlikte yapıyorum. Arada bir zincir. Tekrar bu sefer 4 sefer doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. İlk ikili çektiğimiz yer olan buraya bu iki tel var burada. Bu iki telden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. Şimdi bu sefer 4 sefer doladıklarımızı tek tek yapacağız. Böyle ikisini birlikte. 1, 2, 3 ve 4. En son bu ikisini birlikte yapıyoruz. Tekrar arada bir zincir. Tığımı bu sefer 3 sefer doluyorum. 1, 2 ve 3. Burada da tekrar aynı bu ilk şu iki telin oradan beri tığımı geçiriyorum. Bakın burada diğerine başlamıştım. Şimdi bu en son yaptığımın bu ilk iki teline batarak sırasıyla bu doladıklarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, en son ikisini birlikte.
Arada bir zincir. Bu sefer 2 sefer tığıma doluyorum. 2. Bu en son yaptığımın bu ilk 2 telinden tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum. Burada tekrar doladıklarımı yapmaya başlıyorum. En son ikisini birlikte. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu sefer bir sefer tığıma doluyorum. Bu en son yaptığım ilk 2 telinden ipimi alıyorum. Normal trabzan yapar gibi ikisini birlikte. Şimdi bu yaprağımızın tam yarısı oldu. Şimdi diğer yarısına geçiyoruz. Bir zincir yapıyorum. Bu tarafı yapmak daha kolay. Tığıma bir sefer doluyorum. Bakın bu en son battığım yere batarak normal bir trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Bu sefer tığıma 2 sefer doluyorum. Sonraki battığıma batıyorum. Bu en son battığım yere batmıştım. Sıradaki battığım yere batarak 2 sefer doladıklarımı yapıyorum. Arada bir zincir. Bu sefer 3 sefer tığıma doluyorum. 1, 2 ve 3. En son buraya batmıştım. Ondan sonraki bu trabzanı battığım yere batarak sırasıyla doladıklarımı yapıyorum. 1, 2 ve 3. En son ikisini birlikte. Arada bir zincir. Şimdi en sonuncuyu yapıyorum. Burada 4 sefer sarıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın burada ilk trabzanı battığım yere batarak sırasıyla böyle doladıklarımı yapıyorum. Şimdi hiç zincir çekmeden bu aradaki trabzanı yapacağız. Tığıma 2 sefer doluyorum. 1 ve 2. Burada arada 6 zincir atlayıp 7. zincire trabzan yapıyoruz. Bu battığım yeri saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirin içinden trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Bir yaprağı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi ikinci yaprağa başlayacağım. Aynı burada yaptığım gibi tığımı 5 sefer dolayarak başlayacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar 6 zincir atlayıp 7. zincire yapmaya başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirde tığımı geçirip ipi alıyorum. İlmeğimi oluşturuyorum. Sırasıyla doladıklarımı yapıyorum. İkişer ikişer. Doladığım bir tane, bir de ilmekten çıkan bir tane olarak 2 tane dedim. En son ikisini birlikte. Bir zincir. Tığımı bu sefer 4 sefer doluyorum. 2, 3 ve 4. Bu ilk ikili tele batarak ilmeğimi oradan alıyorum. Sırasıyla bu ilmeğimiz bir doladığımızda böyle bu şekilde 2, 2, 4 sefer doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Arada bir zincir. Bu sefer 3 sefer doluyorum. 1, 2 ve 3. Bu en sonki trabzanın ilk 2 telinden ipi alıyorum. Bu şekilde sırasıyla doladıklarımı yapıyorum. En son ikisini birlikte. Arada bir zincir. Bu sefer tığımı 2 sefer doluyorum. İlk 2 teline batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Bir zincir. Tığıma 1 sefer doluyorum. Bu yaptığımız ilk 2 tele batarak normal trabzan gibi yapıyoruz. Bu yaprağımızın yarısı oluyor. Şimdi diğer yarısını yapıyoruz. Arada bir zincir. Bir sefer tığıma doluyorum. En son battığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki battığım yere batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Bir zincir. Bu sefer 3 sefer doluyorum. 1, 2 ve 3. Bundan sonraki battığım yere batarak yapmaya başlıyorum. Sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Arada bir zincir. Bu sefer 4 sefer 2, 3 ve 4. Bu ilk battığım yere batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte.
Yaprak işlemi bitti. Bu trabzan işlemini yapacağız. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu en son battığım yerden sonra 6 zincir sayarak 7. zincire trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirin içinden normal trabzanı yapıyorum. İlk 2 sefer doladığımı, en son ikisini birlikte yapıyorum. Son bir yaprak daha göstereyim. 5 sefer tığıma doluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6 zincir atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirin içinden başlıyorum yaprağıma. Sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Arada bir zincir. Tığımı bu sefer 4 sefer doluyorum. Bu ilk 2 tele batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Bir zincir. Bu sefer 3 sefer doluyorum. İlk 2 teline batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Arada bir zincir. Bu sefer 2 sefer doluyorum. En son trabzanın ilk 2 teline batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte yapıyorum. Bir zincir, bir sefer doluyorum. Bu en sonki trabzanı ilk 2 telinden normal trabzan yapar gibi yapıyorum. Yarısını bitiriyoruz. Bir zincir çekerek diğer yarısına geçiyorum. Tığımı bir sefer doluyorum. Bu en son battığım yere batarak normal trabzan gibi yapıyorum. Bir zincir. Bu sefer tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki battığım yere batarak ilk önce 2 sefer doladıklarımı, en son ikisini birlikte. 3 sefer tığıma doluyorum. Sıradaki batma yerine batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Bir zincir, 4 sefer doluyorum. İlk battığım yere batarak sırasıyla doladıklarımı 2, 3, 4, en son ikisini birlikte. Şimdi trabzan yapmak için 2 sefer doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirde trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar yaptığım zincire en yakın örnek nerede bitiyorsa o şekilde bıraktım. Eğer bu şekilde bir yaprak daha yaparsam yastıktan çok büyük oluyor. O yüzden burada bıraktım. Kalan zinciri de söküyorum. Bu şekilde fazlalığı sökebiliriz. Bunu farklı örneklerde de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi diğer tarafa dönmek için yastığımızı böyle, çünkü dönerek gidiyoruz. Bu trabzan en kenarda kalıyor. Bu yaprak yaptığımız yere tekrar yaprak yapmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı battığımız yere batarak yaprak yapmaya başlıyoruz. Sırasıyla bu şekilde doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Burası böyle kenar kısmı oluyor. Bir zincir, bu sefer 4 sefer doluyorum. İlk 2 teline batarak sırasıyla doladıklarımı 2 2 yapıyoruz. Bir zincir, bu sefer 3 sefer, son trabzanın ilk 2 teline batarak sırasıyla doladıklarımızı yapıyoruz. Bir zincir, bu sefer 2 sefer doluyoruz. İlk 2 tele batarak sırasıyla yapıyoruz. Bir zincir, bu sefer bir sefer doluyoruz. Normal trabzan gibi yapıyoruz. Şimdi yaprağın tek tarafı bitti. Diğer tarafını yapıyoruz. Bir zincir, bir sefer doluyorum. En son battığım yere batarak bir trabzan. Bir zincir, 2 sefer doluyorum. Sıradaki battığım yere batarak doladıklarımı yapıyorum. Sonra ikisini birlikte. Bir zincir, bu sefer 3 sefer doluyorum. Sıradaki battığım yere batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte.
Bir zincir yapıyorum ve son yaprak dalını yapıyorum burada. Bu sefer 4 sefer doluyorum. 2, 3 ve 4. İlk battığım yere, bu ikisini ortak battığım yere değil, bu dalı yaparken battığım yere batarak normal sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte yapıyorum. Şimdi trabzanlı yere aynı şekilde hiç zincir çekmeden 2 sefer doluyorum. Diğer tarafta trabzan yaptığım yere batarak bu şekilde trabzanımı yapıyorum. Hiç zincir çekmeden aynı buradaki gibi yaprak yapmaya başlıyorum. Sırasıyla yaprak olan yere yaprak, trabzan olan yere trabzan yaparak sıra sonuna kadar, son yaprağa kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son yapraklı kısmı da yaptım. Şimdi sıramı birleştireceğim. Hiç zincir çekmeden, bakın burada trabzanın yanındaki zincirin içinden ipimi alacağım. İlmeğin içinden geçirerek iz sürümü yapacağım. Burası da aynı diğer taraftaki gibi bu şekilde yastığın tepe kısmındaki köşe kısım oluyor. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. 11 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aynı buradaki gibi dönüş oluyor bu. 11 zincir. Bu tam ortada yaptığım trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Arada 6 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Diğer sırada yaptığım trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. 6 zincir. Burada ortadaki trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 6 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. 6 zincir. Trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu kenara kadar yapalım. Şimdi kenara kadar geldim. Son yaprağın tepesine battım. Şimdi kenar kısmına batacağım. 6 zincir, 3, 4, 5, 6. Tığımı 2 sefer doluyorum. Burada trabzan yapmıştık. Son trabzan. Onun tepesine batarak normal trabzanını yapıyorum. Normal üçlü trabzanı yapıyorum. Sonra diğer tarafa dönerek aynı işlemi bu tarafa devam ediyoruz. 6 zincir. Trabzanın tepesine batarak ortadaki bir sık iğne yapıyoruz. 6 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanın tepesine batarak normal trabzan yapıyorum. Burayı da aynı diğer tarafta yaptığımız gibi bütün trabzanların tepesine trabzan, yaprakların tam ortasındaki trabzan tepesine de bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar bu yaprağın tepesine kadar yapalım. Son yaprağın tepesine kadar yaptım. Şimdi kenar birleştireceğiz. 6 zincir. Bu aşağıdan zincirler saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek sıramı bu şekilde birleştiriyorum. Burası da normal bu ortada yaptığımız trabzanlı yer gibi oluyor. Şimdi bu yapraklı yere başlıyoruz. 5 zincir. Tığımı tekrar 5 sefer dolayarak yaprak yapmaya başlıyorum. Yaprağın tepesindeki sık iğnenin tepesine batarak yaprak yapmaya başlıyorum bu şekilde. Bir zincir, bu sefer 4 sefer doluyorum. İlk 2 tele batarak doladıklarımı yapmaya başlıyorum. Bir zincir, bu sefer 3 sefer doluyorum. İlk 2 tele batarak sırasıyla doladıklarımı, bir zincir, bu sefer 2 sefer doluyorum. İlk 2 tele batarak doladıklarımı, sonra ikisini birlikte bir zincir, bu sefer bir sefer doluyorum. İlk 2 tele batarak normal trabzan gibi yapıyorum. Bir zincir, bir sefer doluyorum. En son battığım yere batarak normal trabzan gibi yapıyorum. Bir zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki battığım yere batarak
sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Bir zincir, 1, 2, 3. Sıradaki batma yerine batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Bir zincir, 4 sefer doluyorum. 3, 4. Sıradaki batma yerine batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte hiç zincir çekmeden diğer sıralarda yaptığımız gibi 2 sefer tığımıza dolayarak trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tekrar yaprak yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde bütün yaprakların tepesine yaprak, böyle trabzanların tepesine trabzan yaparak bu son yaprağın üzerine kadar yapıyoruz. Buraya kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son yaprağı da yaptım. Şimdi sıramı birleştiriyorum. Burada trabzanın yanındaki zincirin içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Yeni sıraya başlıyoruz. Şimdi aynı buradaki zincirli sırayı tekrar ediyoruz. 11 zincir. Yaprağın tepesine batarak bir sık iğne. 6 zincir. Tığımızı 2 sefer doluyoruz. Trabzanın tepesine batıyoruz. 6 zincir. Yaprağın tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bunu da sıra sonuna kadar yapıyoruz. Artık hep bu iki sırayı tekrar ederek yastığımızı büyütmek istediğimiz uzunluğa kadar büyütüyoruz. Eğer bu modeli yarım yapmak istiyorsanız, isterseniz bu şekilde zincirli olarak bitirebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yaprak olarak da bitirebilirsiniz. Tam uzun boyda yapmak isteyenler, şu şekilde göstereyim. Yastığımı bu şekilde yerleştirince yastığın sonuna kadar örüyoruz. Eğer bunu yarım yapmak istiyorsanız püskülü tutup, hani püskülün nereye kadar gelmesini istiyorsanız oraya kadar dantelimizi örüyoruz. Şu şekilde turuncuyu size göstereyim. Bakın, püsküller tam böyle yastığın boyuna kadar geliyor. Bir yaprak daha yapsaydım bu yastıktan uzun olacaktı. Toplamda 1, 2, 3, 4 yaprak sıra yapmışım. Belki bu sizin ipinize göre farklılık gösterebilir. Bu şekilde yaptım yarım yastığı ve yapraklı olarak bitirdim. Hiçbir ekstra bir işlem yapmadım. Normal yapraklı sıradaki gibi yaptım. Uzun yapacaklar da yastığın sonuna kadar yapsın, sonra birleştirme kısmına geçelim. Uzunu da hazırladım bu şekilde. O da şu anda yapraklı kısmında bitirdim. Birleştirmek isteyenler zincirli kısmında birleştirebilir. Ama hiç birleştirme işlemi yapmayıp bu yaprakların oradan da böyle bağlayabilirsiniz. Uzun yastığımı yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Toplamda 5 yaprak var. Ben sadece bu ilk yaprakları birlikte yapacağım. Bu ortadaki 3 yaprağı açıkta bırakacağım. Bu kısımdan yastık geçirmek için boşluk bırakacağım. Şimdi normal sırada yaptığımız gibi 11 zincir çekiyorum. Normal sırada sadece tek olarak gelip bu yaprağın tepesine batardık. Ama şimdi birleştirmek için arkadaki yaprağın da tepesine batarak ikisini birlikte sık iğne yapıyorum. 6 zincir. Şimdi tek olarak bu boşluğa batacağım. Normal 2 sefer dolayıp trabzanın tepesine batıyorum. 6 zincir. Tek olarak bu yaprağın tepesine batıyorum. Şimdi burası yastık geçirmek için olan boşluk. Bu şekilde yaparak da esnemesini önlüyoruz. 6 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu trabzan tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. 6 zincir. Yaprağın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 6 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzan tepesine normal
İki sefer doladıklarımı sonra ikisini birlikte yaparak trabzanımı yapıyorum. Şimdi son bir yaprağı da tek olarak yapacağım. Sonra bu ikisini birlikte. Şimdi 6 zincir. Yaprağın tepesine, bu karşıdaki yaprağın tepesine de batarak ikisini birlikte birleştiriyorum. Şu ana kadar tekti. Şimdi ikisini birlikte. 6 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bakın burada trabzan vardı. Trabzanın tepesine batarak normal üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi ipimi burada kesip buradan da başlayabiliriz. Eğer ipi kesmek istemiyorsak burada uzun bir trabzan da yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sefer tığıma doluyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Bu 2 sefer doladığımız buradaki trabzan yerine sırasıyla diğer doladıklarımız da buradaki zincir yerine yapıyorum. Bu şekilde de yaparak ipi koparmadan diğer tarafa başlayabiliriz. Az önceki şekilde yapsaydık ipi koparıp tekrar buradan başlamamız gerekiyordu. Şimdi burası daha iyi durması için burada ipimi sık iğnenin içinden geçirip ilmeğin içinden sabitleyeceğim. Burası daha iyi dursun diye. Şimdi 6 zincir. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi trabzan tepesine trabzan yapıyorum. 6 zincir. Tek olarak yaprağın tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burayı da aynı şekilde diğer taraftaki gibi tek olarak sıra sonuna kadar yapıyorum. 6 zincir. Burada yaprağın tepesini yapmış olduğumuz sık iğnenin içinden batıyorum. İpi alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek bir zincir yapıyorum. Sonra ipimi kesiyorum. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. Buralardan bağlamak için bağlama ipi yapacağım zincirden. Normal zincir çekerek başlıyorum. Bu ipi de temiz durması için bu şekilde bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa yapıyorum. Sonra ipi saklamak zorunda kalmıyoruz. Yaparken yapınca kolay oluyor. Bu şekilde başlangıcı da temiz oluyor. Normal 50-60 santim zincir çekiyorum. Düğüm atabilecek şekilde o uzunlukta bağ yapıyoruz. Bunu istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Bir sabit zincir sayısı yok. Şöyle 2 kat yaptığımda bakıyorum düğüm atılacak uzunlukta değil. İpimin yettiğince zinciri yapacağım. Bu uzunluk bağlamak için benim için yeterli. Sonra bu ucundaki ipi de sırasıyla zincirlerin içinden içeri doğru çekiyoruz. Başlangıçta o işlemi yapmasaydık aynı bu bitişte yaptığımız işlem gibi yapacaktık ipi saklamak için. Üç dört tane zincirin içinden geçtikten sonra fazlalık ipi kesiyoruz. Bu şekilde kaç yerden bağlayacaksanız o kadar ip hazırlayalım. Tek tarafta bu şekilde sıkı bir düğüm atıyorum yıkarken kaybolmasın diye. Sonra yastığımızı geçirdikten sonra bu şekilde istediğiniz şekilde bağlayabilirsiniz. Ben bir tane daha yapacağım. Benim için yeterli. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Püskül yaparken ben elimde yapacağım. İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpi
İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmıyla püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla iki sefer düğüm atıyorum. 300. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Püsküllerim hazır. Püskül tarifini verirken ben elimde 15 defa sırarak gösterdim. Püsküllerinizin bu şekilde daha büyük olmasını istiyorsanız elinize daha çok sarmanız gerekiyor. Ben bunu yaklaşık 25 defa sardım. Bu şekilde daha büyük oluyor. Daha büyük olunca daha fazla ip gidiyor. İstediğiniz şekilde büyük ya da küçük yapabilirsiniz. Ben bu şekilde 19 milimetre ahşap boncuk kullanacağım. İsteğe bağlı sade olarak da yapabilirsiniz. Püsküllerin ipini içinden geçiriyorum. Sırasıyla 4 köşeye püsküllerimizi takıyoruz. Buradan 7. bu aşağıdan 5. zincire püskülümüzü takıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tam bu şekilde buradan 5. zincir, buradan 7. zincirin içine, yani ipimi alıyorum, tek taraf ipimi, diğer ipin ucuyla 2 defa düğüm atıyorum. Sonra bu ipi püskülün içine doğru çekiyoruz temiz durması için. İlk önce boncuğun içinden aşağıya doğru çekiyoruz. Sonra bu bağladığımız ipin içine doğru çekiyoruz. Bu şekilde. Eğer bu ip püskülden uzunsa fazlalığı da kesiyoruz.
Diğer köşede böyle trabzan yapmıştık. Trabzanın battığımız zincirin içinden beri püskülümüzü takıyoruz. Sıkı 2 düğüm atıyoruz. Sonra bunu da püskülün içine doğru çekiyoruz. Alt kısımlarda da aynı şekilde bakın buradan 5. zincir 1 2 3 4 5. Buradan da sıkı 2 düğüm atıyorum. Aynı şekilde burada uzun bir trabzanı yapmıştım. 1 2 3. Üçüncü çektiğim yerden ipin tekini alıyorum. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyorum. Bunları da püskülün içine doğru çekiyoruz. Püskül takılışı da bu şekilde. Yastık kılıfını kısa yapanlar, yani yarım yapanlar bu şekilde direkt yaprakların ucuna püsküllerinizi takabilirsiniz. Ben sadece ön tarafa taktım, arka tarafa takmadım. Arka taraf görünmediği için arka taraflara püskül takmadım. İsteğe bağlı takabilirsiniz. Benim gibi sadece ön tarafa da takabilirsiniz. Şimdi bitmiş halini size gösteriyorum. Yastıkların bitmiş hali bu şekilde. İkisi de çok güzel oldu. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.